Merhaba, ben Tolga. Ben Gülden ve tabii ki ailemizin en değerli üyesi Max. Karavan yaşantımızın dolu dolu 4 yılı geride kaldı. Şimdi 5. yıldayız. Beşinci sezonda bakalım neler yaşayacağız, hep birlikte görelim. Selam. Merhaba dostlar. Ne yapıyorsunuz? Hemen burayı kapatalım. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Keyfiniz, saatiniz nasıl? Çok sıcak. Çok Hepimizin sıcak. ortak derdi sanırım ülkede çok sıcak. Şurayı kapatayım. Yine açık unutmuşuz burayı biz. Kim acaba? Ben. Evde kapaklar kapanmıyorsa bunu bir erkek yapmıştı. Erkekler olarak lütfen yorum yazar mısınız? Böyle bir şeyin bizden kaynaklanmadığını. Bence herkes bana katılıyor. Evet, şimdi bugün ne yapıyoruz? Neler yapacağız? Bu videomuzda neler izleteceğiz size? Onlara bir değinelim isterseniz. Buyurun. Bayanların korkulu rüyası, karavanların büyük derdi. Kireçlenme sorunu. Evet. Şuradaki çeşmelerin, şuradaki değil aslında bütün çeşmelerin ucunda bir ne derler buna süzgeç gibi Evet, delikli bir iniş. filtre var. Ve bu filtrenin içinde sürekli kireçler birikiyorlar. Zaten çeşmemizin burası açıp kapamaktan yıpranmış. Durum böyle olunca ne oluyor? Bakalım. Görebiliyor musunuz o kadar uzaktan? Ben yaklaştırırım ekranı. Tamam. Şöyle yapalım şunu Evet, da. biraz eğelim. Şöyle oluyor. Çeşmenin genişliği ebadını tahmin edebiliyorsunuzdur. Bu arada açık ha. Yani bu kadar açık Evet, akıyor. biraz daha fazla açılabilir. Ama sadece ortada bir nokta alandan incecik akıyor. Bu zamanla daha da azalabiliyor. Tabii. İncecik bir noktadan. Banyoda da sık sık oluyor ama mutfak çeşmesini daha fazla kullandığımız için mutfakta hissediyoruz bunu genelde. Suyun azalmasıyla birlikte gitgide tıkanarak içinde bulunan kireçler bundan sonrasında yani kireç var olduktan sonra daha da hızlanmaya başlıyor bu durum. Ve bayağı tıkanıp komple akmamaya kadar gidiyor. Bizim başımıza gelmedi. Biz ilk seneden beri, yani birinci senemizde doldurduğumuzdan beri bu sürekli Evet. bunu temizliyoruz. Biz erken fark ettiğimiz için ve içinde tam zamanlı yaşadığımız için bu durumu biraz hakimiz. Ama bu duruma hakim olmayanlar, kısa sürede karavanları çıkanlar, ev mantığıyla hareket ettiklerinden dolayı, oradaki devamlı o tazyiği istediklerinden dolayı buradaki arızayı göz ardı edip bunu hidrofora bağlıyorlar. Tahmin etmiyorlar muhtemelen. Daha az Evet. kullandıkları için o kadar kısa sürede tıkanabileceğini düşünmüyorlar muhtemelen. Hidrofor bozuldu diye düşünerek genel olarak hidroforu yenilemeyi tercih ediyorlar. Peki bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Böyle bir sorun yaşarsanız nasıl çözmeniz gerekiyor? Onları gösteririz size bu videoda. Şimdi böyle bir durumda birinci kontrol etmeniz gereken unsur burası. Bunların hemen hemen bütün musluklarda burası açılır. Şurayı açıyorsunuz. Şöyle bir malzememiz çıkıyor. Evet, biraz yaklaşabiliriz ya da ben şey de yapabilirim. Ekrandan yaklaştırabilirim. Of. Oho. Dikkat et içeri girmesin. Evet. Evet. Şimdi gördüğünüz üzere böyle bir kireçlenme. Bu minik minik kireçler zamanla böyle taşa dönüşüyor. Taşlaşıyor. Bunlar böyle oluyor. Her taraf kireç. Bundan Sanırım dolayı geçen yaz temizlemiştik en son. evet, en son geçtiğimiz yaz temizlenmişti. Yani aktif kullanımda işte senede bir bunu temizlemek gerekiyor dostlar. Temizlemezseniz musluğunuz tıkanıyor. Musluktan kaynaklı olarak arıza yaşıyorsunuz. Sonrasında da bu arıza hidrofora kadar gidiyor ve hidroforunuz arızalanıyor. Şimdi bunu çıkarttık ama bu tek parça değil. Bu içinden bu yeşil parçayı da çıkartacağız. Onun için birkaç tane malzeme ihtiyacımız var. Şu taşları bir attıralım önce. Şöyle. Şimdi bunu direkt takabilirsiniz ama biz onu bir kere yaptık ilk temizlediğimizde. Bunu hemen taktığınızda zaten şuradaki gözeneklerin arası dolu olduğu için çok kısa sürede tekrar toparlanmaya başlıyor. Evet. Hoppa. Oo, içine bak. Tabii ki. Şunu da şöyle koyalım. Bakın buradaki bütün gözenekler tıkalı. Bak. Şimdi bunları temizleyeceğiz komple. O zaman size kolay gelsin Cem Bey. Rica ederim. Teşekkürler. Bunun içinde de bir parça var. Bu tek yekpare değil. Şuradaki kanallar aracılığıyla şunu şöyle yavaş yavaş yukarı ittiriyorsunuz. Bunu böyle çıkıyor. Şuradan aldınız bunu. Bunun Orada içinde yani toplamda 3 kademe var. Şu 1, şu 2, şu da 3. Hepsinde de maşallah kireç var. Evet. Şimdi bunu dışarıdan da temizleyebilirsiniz ama biz kolay bir yöntemini bulduk.
Şu arka kısım, bakın buradaki bütün gözenekler hemen hemen kapalı. Şu kısımdakiler. Buradaki bütün gözenekleri arkadan tek tek şöyle ittirmek suretiyle hepsini çıkartıyoruz. Bu işlem biraz zaman alıyor. Çünkü burada nerede baksanız 100'e yakın gözenek var. Hepsini tek tek açmanız gerekiyor. Evet, gördüğünüz üzere buradan tamamen üst kısmı hallettik. Şimdi sizin ilk başta gözeneklerin arasında göremediğiniz taşları göstereyim ben şimdi size. Gördüğünüz gibi hep taşlar gözenekleri kapatmış ve musluğun akışını engellemiş. Şimdi bu taşlaşmış kireçleri temizleyeceğiz. Ya bir avuç taş çıktı içinden. Evet. Evet, şimdi gördüğünüz üzere içi dışı tamamen kireçten ve taşlaşmış kireçten arındı. Her tarafını temizledik. Şimdi bu birinci kademe temizlendi. Ara kademeyi temizledik. Şunu da şöyle vurdurduk. Bunu da çıkarttık. Şu arada onun kendi şöyle bir süzgeci var. Bunu da temizledik. Şurasını da ben genelde temizliyorum. Ay, çok kötü oldum. Gıcırtı mı? Evet. Bu tarafları da kireç yapıyor çünkü. Evet, bir de oralarda ince toz tabaka halinde kaldığı için komple yayılıyor. Taş halinde değil de. Evet. Bu arada kireç sökücü gibi malzemelerle temizlemeyi düşünenler için ben kısa bir bilgi vereyim. Hatta şöyle geçeyim. Sakın yanmayın. Sakın yanmayın o hatayı. Bizim ilk duş başlığımız böyle bunun gibi plastik içeriğin, yani süzgeçleri plastik içerikli bir şeydi. Ben kireç sökücünün içine koydum onu sulandırıp sonra bir daha kullanamadık. Haberiniz olsun. Yapmayın öyle bir şey yani. Plastik Dikkatli olmak malzemeleri lazım. bozuyor kireç sökücü. Yani O yüzden- çünkü iyi hatırlatmalı. Çünkü şu an izleyenler ya ne uğraştılar, kireç sökücüyle çözülür bu iş Ben de ya sen böyle tır tır uğraşırken aklıma geldi. deyip yapabilirsiniz ama sakın denemeyin. Çeşmeyi bir daha kullanamama ihtimaliniz var yani. Ya da deneyin. Yok yapmayın. Yani ne olabilir ki en fazla diyebilirsiniz yani. Bir deneyin, görün ne olduğunu. Biz birebir yaşadık, gördük. Size birinci elden tecrübelerimizi aktarıyoruz. Çünkü bu tecrübeleri size kimse vermiyor dostlar. Kimse söylüyor ya bir şey olmaz, devam et, boş ver, değiştirirsin diyorlar. Ama biz tam zamanlı yaşadığımız için, başımıza her şey gelebildiği için bizim tecrübelerimize kulak verin deriz. Uygularsınız ya da uygulamazsınız, sizin bileceğiniz. Evet, mesela şu işlemi sallıyorum. Doğuda bir yerde yaptın. İşte Ovan Gölü'nün etrafında köylere bile yakın olmadığımız yerde. Evet. İşte boşluktasın zaten. Çeşme de tıkanmış. Hadi açayım dedin. Kireç sökücüye koydum bunları. Hoppa gitti bütün hepsi. Sonra çeşme şarıl şarıl akar burada. Komple akar. Her çeşmenin ucuna her başlık uymuyor. Çeşmeyi yenilemeniz gerekir. Yani bataryayı yenilemeniz gerekir. Aynen öyle. Büyük masraf. Çok büyük masraf. O yüzden bunu böyle temizlediğiniz zaman büyük bir çoğunluğu şuraya geldi. Hemen Hoppa. size gülden yakın çekimden göstersin. Şöyle ben ikinci kameramıza doğru döneyim. İkinci kameramız telefon. İkinci kameramı aldınız demesin arkadaşlar. Evet. Yaklaştırayım mı? Yaklaştır. Şöyle gayet temizlendi. Bunları dağıttığınız gibi aynı sırayla geri yerleştirirseniz unutmazsınız hiçbir şey. Yani şöyle tertipli çalışırsınız. Hiçbir sıkıntı yaşatmaz size. Şimdi aradaki farkı göreceksiniz şimdi. Biraz önce izlediniz. Ben şimdi ikisini de aynı ekrana vereceğim. Ama sizden bir saniyenizi istiyorum. Öncelikle şurayı temizleyin. Tam ben diyecektim. Unutuyor musun yoksa? Çünkü içerideki taşlar depoya doğru yol almasınlar. Tabii ki. Evet, şimdi malzemeleri topladık. Hazır mısınız? Şöyle arkasına bir şey tutmaya gerek var mı? Bence yok. Bence de yok. Açıyorum. Aç bakalım. Çok rahat ve yani o kadar az önceki gibi böyle fıskiye gibi ince tazik atmıyor. Tahmin edebiliyorsunuz. Aynen öyle. Bu Ve arada hani açık ha. tamam bu Gerçi. kadar açık akıyor. Biraz daha fazla açılabilir. Gördüğünüz üzere gayet güzel akıyor şu anda. Tazikli akıyor. Bu Çeşme genişleyince. aynen öyle. Bu içine koyduğumuz o parçalar var ya, o parçalar sayesinde mevcut basıncı daha güçlü hale verip buradan ona göre çıkartıyor. Bu da ne işinize yarıyor sizin? Burada bulaşıklarınızı yıkarken daha kolaylık. Çünkü bir tazik söz konusu. Tabii. Evdeki gibi Aynen öyle. bir tazik söz konusu. Ev çeşmeleri hızında akıyor. Evet. Peki sırada ne var? Şimdi musluk arızalarınızı bu şekilde hallettik.
kısa aralıklarla bunları yaparsanız ya da yılda bir defa yola çıkmadan önce, uzun soluklu yolu tatile çıkmadan önce bunları yaparsanız yolda hiçbir problemle karşılaşmazsınız sevgili dostlar. Şimdi Şimdi sıra nerede? nerede? Çok Yalnız- zor bir yerde de çok sıcak. Yalnız tabii bugün Bursa 35 derece, yanıyoruz yani. Çok, gerçekten çok sıcak. Karavanın içi değil, dışarısı sıcak. Dışarıdan gelen hava sıcak. Şu dakikaya kadar kameralara denk gelmeyen Max araç altında bir içeri giriyor, bir araç altına giriyor, Evet. yatıyor. Çocuk serinlemenin yollarını arıyor maalesef. Aynen. Gülden'in halini görüyorsunuz. Yamulmakla yamulmamak arasında gidip geliyor Gülden. Kamera arkasına sürekli söyleyeyim. diye. Şimdi bir diğer problemimize geçiyorum hemen hızlıca. Siz de çok fazla bunaltmadan. Bir diğer problemimiz şamandıra arızası. Şurada temiz su şamandıramız var. Şurada da gri su tankımızın şamandırası var. Şamandıra göstergesi var daha doğrusu. Şimdi bu bir müddettir çalışmıyor. Sizlerin de gördüğü üzere sıfırda gözüküyor ama bu sıfırda değil. Bunun çalışmama sebeplerinden başlıca olanı elektriksel sebepler. Eğer elektrik tesisatınıza güveniyorsunuz ve yaptığınız kontrollerde elektrik tesisatında bir probleminiz yoksa, ki olmaması gerekiyor, zaten 2 tane kablo hep topu. Yani yaşamazsınız bunu. Çok nadir. teknik bir ürün değil yani. Aynen öyle. Yanlış bağlantı yaptıysanız ya da işte kabloyu bir şekilde kopardıysanız, bunu da zaten gözle kontrollerde Oksitlenmiş görürsünüz. olabilir, yerinden çıkmış olabilir gibi etkilerle belki arıza verebilir oradan. Aynen Ama öyle. daha büyük bir sebebi Gri su tankınıza kahve atıklarınızı, Nescafe atıklarınızı, French press, filtre kahve bulaşık atıklarınızı, atıkları, işte tabakları iyice sıyırmadan yıkarsanız oraya gidecek olanlar, yemek yağları, tabaklarda az da olsa kalan yemek yağları zamanla birikip içeride yine aynı şekilde kirli su deposuna dolduğu için evet, şamandıranın, biraz sonra göreceksiniz, şamandıranın etrafını çok güzel sarıyorlar. çünkü çok ciddi kahve tüketiyoruz biz. Özellikle Türk kahvesi. O Türk kahvesinin telveleri yağlarla birleştiğinde orada böyle sert bir tortu oluşmasına Evet. sebep oluyor. Bulaşıkları sıcak suyla yıkıyoruz. Haliyle buradan anlamıyoruz ama depoya gittiğinde onlar soğuyunca o yağlar yine bu tabakalanmaya sebep olabiliyor. Aynen öyle sevgili dostlar. Şimdi aşağı ineceğiz. Alt kata ineceğiz. Depoya ineceğiz. Ben su tankını indireceğim. Hadi hayırlısı. Hadi bakalım. Aracın altındaki su depolarımıza geçmeden önce kısa bir reklam arası verelim. Şimdi biliyorsunuz yeni bir işe başladık. Bu işimiz şöyle: özel bir ipten tasarlanmış, özel klipslerle derlenmiş bileklikler üretmek. Bunlar hayatta kalma bilekliği olarak geçer. Ateş başlatıcı, düdük, pusula, termometre ya da farklı özelliklere sahip birkaç farklı klipsle birlikte kullanılan ipin kopma mukavemeti, tasarımı, modeli, iç iplerinin özellikleriyle birlikte işlevsel ve kişiye özel tasarımlarla bundan sonra sizlerin huzurunda. Peki bu ürünleri nereden görebilirsiniz? Ürün detaylarını nereden inceleyebilirsiniz? Açıklama kısmında bulunan Shopper mağazamıza tıklayarak ürünleri inceleyebilirsiniz. Veyahut da sosyal medya hesaplarımızdan bizimle iletişime geçerek yine bizlerden bilgi alabilirsiniz sevgili dostlar. Evet, çekim için air süspansiyonlarımızı yükselttik. Şu an 70 psi hava bastık air süspansiyonlara. Makas aralığını görüyorsunuz. Ayrıca biraz da yükselttik ki aracın altına rahat girelim. Evet. Air süspansiyonlarımız burada bu kadar rahat bir alanda çalışmamızı sağlıyor. Tabii 10 santimde yükselttik ama yine de rahatız. Şimdi bu arkadaşı sökelim bakalım. Serinlemek isteyen bir Max. Şimdi şöyle bir şey yaptık. Buraları sökmeden önce VD40'la buraları yağladık. Eyvah. Merhaba, hoş geldiniz Gülden Hanım. Hoş bulduk. Aşağısı ne güzel esiyormuş ya. Max, seni çok iyi anlıyorum. Evet. Bu VD40'la bayağı bir buralar yumuşadı. Bu arka taraftaki bu tank bizim gri su tankımız. Bunu sökeceğiz. Komple aşağı indireceğiz. İçinden şamandırayı çıkartacağız. Şamandıranın halini hep beraber göreceğiz. Merakla bekliyoruz.
Alabilirim. Biri İkinci aşamadan biri banyonun gider hortumunu bağlantı yerinden söktük. Şimdi mutfak tarafını sökeceğiz. Evet dostlar. Şimdi bunu kademeli olarak aşağıya alacağız. Bir bu taraf, bir o taraf. Evet. Hoş geldiniz tekrar. Şimdi hoş bulduk. depomuzu aşağı indirdik. Şu şamandıramızın şuradaki bağlantısı. Bizim depomuz aşağıda. Kış şartlarında donma vesaire yaşamıyoruz. Bunun en güzel sebebi de etrafının kaplı oluşu. Yalıtım malzemesiyle kapladık. Bu gibi uygulamayı düşünenler için karavan yapımı oynatma listelerinde su tesisatında Su tesisatı, sanırım donmayan su tesisatı diye ulaşabilirler. Bu elektrometrik kauçuktur. Karavanın kendi yalıtımında bunu kullanmayı tercih etmedik ama su depolarında bunu kullanmayı tercih ettik çünkü çok ucuz malzeme. Ve uygulaması kolaydı, yapışkan olduğu Aynen öyle, için. yapışkanlı malzemeydi. 4. yılın sonunda da malzeme gördüğünüz gibi. Evet, Çok bir kenarlardan, deformasyon yok. köşelerden sadece. Tabii birazdan komple çıkartacağız bunu. O zaman daha detaylı göreceksiniz. Şimdi hızlıca bir püf noktası daha vereceğim size. Şamandıranızın kablosuyla tesisatınızın kablosunun renkleri farklı olabilir. Bu farklı renkleri sökerken karıştırmamak adına kırmızıyı ikiye bölüp birini kırmızı bağlantı noktasına, diğerinin siyah rengi ya da farklı bir rengi diğerlerinin bağlantı noktasına işaretlerseniz aynı renkleri, aynı kablo eşleşmesine, böylelikle montaj esnasında hangi kablo hangi renkteydi diye düşünmezsiniz. Bunu diğer elektrik tesisatı işlemlerinde farklı renk tonlarındaki kablolarda da uygulayabilirsiniz rahatlıkla. Evet, çıkarttık. Tabii bazı yerleri karavanın altındaki yere girmesi için sonrasından kestik. Buralar onun deformasyonu. Ama onun haricinde çok bir Köşe deformasyonumuz yok. noktalarda var sadece. Evet, buralar alttaki kanalların yerleri için kesilen alanlar. Gayet başarılı. Evet. Şimdi hazır mısınız şamandıra ne alemde? Hadi bakalım. Ustabaşı geldi kontrole Tabii hemen. ki. Şimdi şamandıramızı burada sakladık biz. Bu kısımda. Bunu yıldız tornavidamızla hemen şurada sökeceğiz. Sonrasında da akıbetini hep beraber göreceğiz. Şimdi ne yapıyorsun? Sinek mi konuyor burnuna? Ye onu, yakala. Yakala onu. Evet. Sonuncu vidamız da çıktıysa şuradan alalım onu. Hadi İçine bakalım. düşmeden. Oh, en altları çok şey olmuş. Üst taraflarında o kadar değil de. Bakın size bahsettiğimiz, şimdi bu kurudu, biz uzun süredir su koymuyoruz içerisine. Bahsettiğimiz kahveler, yağ kalıntıları, bunlar zamanla tıkıyor bu şekilde. Haliyle şamandırada ölçüm yapamadığı için, hareket edemediği için içinde ölçüm yapan bölüm öyle kapanıp kalıyor. Aynen öyle. Yani bulaşıklarınızı yıkarken kahve tortularına, yemek tortuklarına ve yağlara dikkat etmezseniz şamandıranızın sonu bu. Şimdi Bak ya. o kadar dolu ki çıkamıyor. Şununla birazcık kazıyalım. Parçalar, evet. Keskiyi vereyim mi? O da kolay parçalayabilir. Evet. Gördünüz mü bakın. Yağlar, kahve tortuları. 3 yıl her gün kullanmaya rağmen bence Evet. başarılı ama yine de. Bunun Ve biz işte kahveleri atmamamıza rağmen, yağları temizlememize rağmen yine bu kadar birikmiş. tabii Böyle arada ne olacak ya falan deyip hiç kahve atmadık mesela bunun içine. Ona rağmen yine işte ufak tortuların kaçmasıyla bile 3 yılda bu kadar birikmiş. tabii. İlk yıldaki hali çok daha kötüydü. İlk Daha yıl yukarılardaydı. Yani şamandıramız devamlı yarının üzerinde. Yukarılarda takılmıştı, kalmıştı. Şimdi şurayı temizleyeceğiz. Bu da hareket edecek. Böylelikle şamandıramız çalışmaya devam edecek. Evet, ben bir sıcak su koyayım. Evet, bunlar Deterjanlı çözelim suyla içeride. atalım içine. Biraz beklesin onlar. Şu deponun şeyini bir yıkasak mı üstünü başını?
temizleriz. İçini dışını hazır Tabii depoyu da indirmişken. temizleyeceğiz. Deponun içi de temizlenecek. Şöyle bir kaynar su hazırladım. İçinde sadece bulaşık deterjanı var. Evet, ellerine dikkat et, sıçratma. Evet, o yüzden öyle yaptım. Şunu da şöyle koyuyorum. Şu kısmı suya çok az girsin. Onu da biraz şöyle yapacağım. Bir de şöyle bir fırçamız var. O biraz sıcak suda bekledikten sonra bu fırçayla pitif edeceğiz onları. Evet, şu kablo girmesin içeriye. Fırçamız da kenarda dursun. Zaten çözülmeye başladı bile, baksana hemen. Başlamıştık. Kaynak su çözer direkt çünkü kirli. Sıcak su anında çıkardı. Tabii biz o zaman soğuk suyla şey yapmıştık. Nasıl bir parlaklık. Evet, şuraya bakar mısınız? Çok güzel oldu. Suyun halini görmeyin. Oraya bakmıyoruz, tamam. Efsane temizlendi. İçini de temizleyeceğiz. Az bir şey. İçinde de tortular var. Sonra gördüğünüz üzere tertemiz. Evet evet. Bak, alet yaptım için temizlemek için. Çok iyi. Şöyle görebiliyor musunuz? Evet, maşallah. Şöyle tertemiz oldu. Şu da gayet. Artık hareket edebiliyor. Yani su göstergesi aslında şu plastik malzeme. İleri geri hareket ederek depodaki göstergeyi Çalışmasını ilgilendiriyor. sağlıyor. Evet. Şu düşmeden şöyle biraz kurusun. Bütün olay aslında buydu. Temizlendi. Sık kullanımla, bizim gibi tam zamanlı kullanımda ara sıra söküp temizlemek gerekiyor sevgili dostlar. Suyumuzun rengi ve hali bu. O yüzden bunları bir temiz sudan geçireceğiz. Tabii tabii. Onların kurumasını bekleyeceğiz. O zaman bunu da elimizdeki imkanlardan faydalanıp evin duşunda yıkayalım istersen. Evet, bence çok mantıklı. İçine tazecik bir suyu tutabiliriz böylelikle. Tabii rahat rahat yıkarız. Dışarıda hem alt tarafı ıslatmamış oluruz. Hadi bakalım. Onu yapalım da kurusun bir an önce. Hadi bakalım. Merhaba. Yıkadık, pakladık. Tertemiz oldu. Kurumasını bekledik. Evet, kurumasını bekledik. İçini de yıkadık komple. İçi 3-5 karanlık ya, şey yapar mı acaba? bilmem. Şuradan Bekler mi? Dur şuradan şöyle alayım. Oo, ayna gibi, bak kendimi görüyorum. Hı, Kameranın şeyi gözüküyor. evet. Evet. O kadar temiz oldu yani içi. Gayet temiz oldu içi. Ondan sonra malzemeleri temizledik komple. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şu arkadaş komple tertemiz oldu ve çok kolay hareket ediyor. İçinde de bir şey yok. Her taraf temizlendi. Malzemeler hazırlandı. Şimdi montaj vakti. Malzemeleri toplayalım geriye. Evet, malzememizi taktık. Peki şimdi ne yapıyoruz? Test ediyoruz. Şamandıra nasıl çalışıyor? Hep beraber görelim. Evet. Size videonun önceki kısımlarında demiştim ki buradaki kablolara renk koyarsanız bağlantılarınız farklı renklerde bile olsa, merhaba usta, farklı renklerde bile olsa şaşırmazsınız. Şimdi hemen bunları bir bağlayalım, sonra testleyelim. Sağ ol abi. Evet, Max her zaman her yerde her an Zorla böyle. sevdiriyorsun kendini, zorla. 7/24 sevin beni diyor. Sevgimiz hiçbir zaman yetmiyor ona. Bunları bağladık. Bunları hemen bir bantlayalım. Lütfen. Bant getireyim yani. Çırağımız. Yani bant getireyim. Sonrasında testteyiz. Evet, şimdi kayıtta mıyız? Kayıttayız sevgili efendim. Gülden. Hazır mısınız sevgili dostlar? Bir saniye, ben açı ayarlamaya çalışıyorum da. Gülden Hanım'ın komutuyla başlıyoruz. Sıfırladık. Önce en fazla yerini mi getirdin? Evet, muhtemelen oraya kadar çıkıyordu. Çünkü tam şey değil. Bu demek oluyor ki işlem başarılı. Artık çalıştığına göre yerine monte Montajı edebiliriz. yapabiliriz. Kapağımızı da kapattık. Aracın altına yerleşebilir. Oh, keyfe bak.
Alabilirim tatlım. Buyurun. Teşekkürler. 17 anahtarımız geldi. Şunu biraz aşağıya ittirelim. Hemen Ya. açıyorum. Bu konuyu kayıt altına almamız lazım. Çünkü bir iddialaşma durumundayız. O demiri bu şekilde Merhaba takmıştık. dostlar. Bu şekilde sökmüştük. Tamam mı? Bu hatırlatmayı yapıyorum. Sökerken tam tersiydi gibi bir iddiada bulunursa Tolga, ben haklıyım. Ya mevzu haklılık değil. Bunun bu şekilde olmasıyla Evet. şu şekilde olması arasında hiçbir Evet. fark yok. Çalışma alanı açısından. Var. Bu uçtan sökmen daha kolay. Öbür türlü altına doğru girip altından sökmen Altına lazım. girmiyorum ki, zaten dışarıdayım işte, onu anlatamıyorum ki sana. Aa. Neyse dostlar, bunu böyle yapıyorsunuz. Bakın gördüğünüz üzere şu anda bitti. Biz aracın altını delmedik. Bunları oturtturmak için bu şuraya gri su tankının girişini koyuyorlar. Şuradaki şase var ya, ana şase. Bu şaseyi kesen firmalar gördük biz. Maalesef öyle. Yani şu şaseyi kesiyor, buraya en tepe noktasına boruyu oturtabilmek için adam aracın kendi şasesini kesiyor. Tabii maalesef TSE ve TÜV'de buralara bakılmadığı için, bunun belli bir standartı da olmadığı için kimse kontrolünü yapmıyor. Ama siz alırken mutlaka aracın altına bir bakın derim. Ya şahsen ben şasesi kesilmiş bir aracı almam. Bunlar da araca monteli, ama nasıl monteli? Aracın burada kendi şaselerinin altlarında delikler var. Bunlar o deliklere giriyor. Yani bunlar için de aracın altında herhangi bir yerini delmedik biz. Ne aracın üstünde ne de aracın altında hiçbir şekilde delinmiş bir yer yok. Teras içinde delmedik, paneller içinde delmedik. Acil çıkış olarak kullandığımız tavan hekisi için de delmedik biz aracı. Evet, hiçbir yerde vida deliği yok. Şasede Aynen öyle. kesik yok. Yani bu da bir hatırlatma ve karavan alacaklar için söyleyeyim, önemli bir bilgi olsun sizlere. Evet, karavanlarında air süspansiyon kullananlar benim gibi böyle hızlı olurlar. Ama kullanmayanlar Ya ilk su depolarını takarken ne sürünmüştük aşağılarda, Yani. değil mi? Yok Aynen öyle. kriko ile yükselttik bilmem ne, ona rağmen Tabii canım. bayağı zorlayıcıydı. Bu arada araba gitti. Bizim işimiz bitti. Evet, fark ettim. Kolay gelsin dedi, bize gitti. Şuradan biraz destek yapayım. Evet, vidalarımızı taktık. Şimdi ufak da bir püf noktası söylemek istiyorum dostlar size. Şimdi bizim karavanımızın su tesisatının donmadığından bahsetmiştik. Neden donmadığını da görüyorsunuz. Bakın şu içeri giden tesisatımız konnektörlere gidiyor buradan. Su tankına gidiyor. Oradan işte hidrofora giden yer. Buradaki hortumda çift katman bazı yerlerinde yalıtım malzemesi var. İç kısımda da var aynı şey. Hani su tesisatımız bu sebepten dolayı donmuyor. Giderlerimizde de aynı şekilde bir tıkanıklık yaşanmıyor. Çünkü giderlerimiz de dahil olmak üzere tamamen yalıtımlı bir su tesisatına sahibiz. Donmuyordan kastımız en fazla eksi 17 dereceyi gördük. Bunu da hatırlatayım. Eksi 17 derece yalnız. Çekeceğini düşünmedim ben. Eksi 17 dereceye kadar donma yaşamadık şimdiye kadar. Evet, Uludağ'da mahsur kalmıştık 10 gün boyunca. Evet. Eksi 17 ve fırtınaya yakalanmıştık ve su tesisatımız donmadı. Dereceyi de hatırlatayım dedim. Kan beynime gidiyor, kalkıyorum. Şöyle ben arkadaşları size teslim edeyim. Alayım. Senin bitti galiba zaten. Benim bitti. Su bağlantılarını takacağım Hadi sadece. o zaman kolay gelsin. Kahve keyfinde buluşalım. Ama bu sıcak yaz gününde bir buzlu kahve içelim bu sefer. Çok güzel tozlanmışsın. Evet ya, biraz Bitti mi işin? bitti. Hadi Gözün kahve aydın demek isterdim ama unuttuğumuz bir şey var. Şöyle anahtarı buyurun Tolga Bey. alayım. Ne var? Şu anda karavanımız yüksekte duruyor biliyorsun. Evet. Arkada da hemen şöyle bir göstereyim. Arkada da hiç alanımız olmadığı için ne yapmadık? Hidrofor filtresi. Hidrofor filtresini temizlemedik. Evet. Aklımızdaydı da böyle olunca yapamadık. O zaman ben Şimdi gideyim. sen arabayı öne al da hidrofor şeyi temizleyelim, filtreyi de.
Evet. Evet, unuttuğumuz yani sona bıraktığımız. Unuttuğumuz, sona temizleyelim. bıraktığımız, unutuyorduk az daha var. Burası el altında olduğu için en sık kontrol edilen nokta şurası. Ya onu Filtremiz de bu. Videonun başında bahsettiğimiz hidrofor, bilmeyenler için tanıştırayım. su tankımız. Genleşme tankı. Su tankı değil, Evet, genleşme tankı pardon. Şurada tankı okuyup şunu da araya karıştırınca su tankı su oldu. tankı çıktı. Buralar böyle. Bu da her daim kaybettiğimiz dördüncü. Üçüncü ya. Üçüncü mü? Değil, Dördüncü mü? Üçüncü mü? Şimdi bunu ne yapıyoruz? Bunu sevgili dostlar. Şöyle yaklaşalım, görelim. Zaten şöyle vidalı. Evet. Bak, onun içinde de taş olmuş. Hoppa. Oo, filtre saldı kendini direkt açınca. Bakın. Şimdi buraları senin telefonla çekelim çünkü kamera netlemez. Evet, dur geliyorum hemen. Maşallah. İnşaat kumu biriktirmişiz. Evet. Ülkemizin ne kadar kireçli su kullandığının kanıtıdır bu. Biz tabii birçok yerden, birçok çeşmeden su alıp kullanıyoruz musluk suyu için. Ama işte sonuç bu. Ve bu çok uzun süredir de temizlemedik biz Bir yıl. bunu. Bir yıldır temizlenmedi bu. En son bir yıl önce temizlemiştik. Bunun hali bu. Sevgili dostlar. Evet, Hiç onda da fark var hala. Bunları bir çeşmede güzelce yıkayalım. Yıkayalım sonra tekrardan takalım. Sonra da kahve içebiliriz artık. Evet artık lütfen. Gördüğünüz üzere tamamen temizledik. Şimdi tekrardan bunu yerine takıyoruz. Bizim size içeride bahsettiğimiz musluk başlarındaki kireçlenmeyi temizlemezseniz ve bu filtredeki bu kireçlenmeyi temizlemezseniz sonra forum sitelerine yazarsınız. Benim hidroforum arızalandı. İşte yılda 6-7 defa çipini değiştiriyorum diye yazarsınız. Yazık olur. Buyurun Gülden Hanım. Çip değil. Çip dersen çok yanlış anlaşılabilir. Tamam. Ne? Üstündeki basınç ayar şeyi var ya, Hı hı. motorun üstündeki basıncı ayarlayan sensör. Ne sensör ne ben söyleyeyim. Bu özellikle burayı kontrol etmek çok kolay. Hadi depodaki falan neyse, çeşmeler için de anahtara ihtiyacınız olabilir. Ama burasını hemen Çok elle kolay. açabiliyorsunuz. O yüzden sık sık burayı kontrol etmekte fayda var. Bu işlem de bitti. Bu tarafta işimiz bittiğine göre artık kapatabiliriz. Bardaklar, kahvemiz. Evet, aç. Ay, buzların birazını Max'in suyuna kullandım. İyi yapmışsın. O da bunaldıydı bugün sıcakta. Evet. Kuzusu, kuzusu. Çok sıcak bir gün. Oo, bayağı fazla yapmışım kahveyi. Evet. Max, sen de içmek ister misin? Fazla fazla yapmışız kahveyi. Kuzum, yanlış oldu. Bardaklar. Evet, lütfen. Kuzuların kuzusu. Of. Gel yanıma gel. Gel. Meraklı taze gel. Çevir tut onu. Heh. Hoppa. Oh. Evet sevgili dostlar. Çok yorulduk ama değdi. Karavan için en önemli bakımlardan biriydi bugün yaptığımız. Tabii. Bu videoda da bahsettiğimiz gibi bu sorunu yaşayan çok fazla kişi var. Umarım karavan kullanıcılarına bu videoyla faydalı olabiliriz. Evet yani birçok kez videonun içinde de bahsettiğimiz gibi tekrardan hemen yenileyeyim ben kısaca. Karavan su tesisatınızın bakımlarını yapmazsanız sorun daima hidrofora döner. Hidroforunuz arızalanır ve daha bir yıl içerisinde bir iki kez hidrofor değiştirmekle uğraşırsınız. Ya da hep bir masraf çıkar, hep bir masraf çıkar. Evet. Yani kullanım sıklığınıza bağlı olarak zaten gördüğünüz arkadaki filtre en çok göz önünde olan yer. Oradan açıp bir kontrol ederseniz orada kireç varsa çeşmelerinizde de mutlaka vardır. Ona göre belli periyotlarda temizliği yaparsanız Aynen. arıza gibi sorunlar yaşamazsınız. Evet, bir bilgi paylaşımı videosunun daha sonuna geldik. Bize destek olmak isterseniz hayatta kalma bilekliklerimizden almak Evet. için videomuzun açıklamasındaki Shopier mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenebilirsiniz. Beğenebileceğini düşündüğünüz dostlarınızla bizim kanalımızı paylaşabilirsiniz. Aha ne olsun. Daha ne olsun. Sizin bize yapabileceğiniz en büyük destek beğen butonuna basmayı unutmamak, yorum yapmak, bir kalp dahi olsa, bir nazar boncuğu dahi olsa, değil mi Max? Bir okey dahi olsa, değil mi?
evet bir yorum yapmanız aslında bizim en büyük yani bizim için yapabileceğiniz en büyük destek. Onun haricinde destek olmak isterseniz Gülden'in biraz önce bahsettiği gibi hayatta kalma bilekliklerimizden satın alabilirsiniz. Bu da bizlerden sizlere bir hatıra, bir anı olarak el emeği ürünlerimiz gelmiş olur sizlere. Şimdiye kadar destek olan herkese ayrıca teşekkür ederiz. Evet, göstermiş olduğunuz, özellikle bilekliklere göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı çok teşekkürler. Değerli vaktinizi bizlere ayırıp kanalımıza destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşçakalın. Son 3 şeyimiz hep teşekkür oldu. Başka bir şeye bağlarsın diye bekledim. Yo, hep teşekkür. Hep teşekkür ediyoruz. Ben Her ettim. şey için. Sen ettin. Sen bir daha bilekliklere bir daha ettin. Evet. Bir daha destekle kapat. Evet. Çünkü bilekliklere çok güzel ilgi gösterdiler. O yüzden teşekkür ediyorum. O zaman bir kere daha teşekkür ederiz. Hala burada mısınız? Görüşürüz. Niye yalanıyorsun acaba? Bir şey mi yedin? Sana mama mı verdi Tolga yoksa? Mama mı? Ne? Mama mı? Mama mı istiyormuş Max? Ödül maması mı yoksa hem de? Mama getireyim mi? Mama mı yiyeceğiz?